Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Ben Paris merkezli Uluslararası Hukuk Derneği olan Yuskentium'un kurucu ortağı Ayşe Özgerceyiş. Hukukçuyum ve Paris Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisansımın akabinde şu anda uluslararası hukuk alanında özelleşmeye çalışıyorum. Bugün kanalımızın tanıtımından sonraki ilk yayınının konuğu meslektaşım ve yine bir uluslararası hukukçu olan Tutku Bektaş. Hoş geldin Tutku. Öncelikle senden kendinden bahsetmeni rica edeceğim ve daha sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'nın 2019 yılının başından beri verdiği danışma görüşü, geçici önlem ve kararları kronolojik olarak iki ayrı yayında altı başlık olarak değerlendireceğiz. Tabii ki burada söz daha çok Tutku senin olacak. Biraz kendini tanıtabilir misin bize? Tabii. Öncelikle davetin için çok teşekkürler Özgeciğim. Biz zaten 2014 yılında yine bir Uluslararası Hukuk Yaz Okulu'nda tanışmıştık. O günden beri ikimiz de uluslararası hukuk alanında çalışmaya devam ediyoruz. Ben Tutku Bektaş. Şu anda uluslararası hukuk ve uluslararası tahkim alanlarında araştırmacıyım. Türkiye'de Robert Kolej'den mezun olduktan sonra hukuk lisansımı Oxford Üniversitesi'nde tam burslu olarak tamamladım. Sonrasında İngiliz Barosu'na girdim. Yüksek lisansımı da yine uluslararası hukuk alanında New York Üniversitesi'nde tamamladım. 2018 yılından beri Uluslararası Hukuk Komisyonu, Birleşmiş Milletler, birçok STK ve uluslararası firmada çalıştım. Şimdi bu alanda çalışmaya devam ediyorum. Pandemi sürecinde senin gibi ben de Türkiye'deyim. Ve elimden geldiğince son 7 yıldır edindiğim uluslararası hukuk alanındaki birikimimi ve tecrübelerimi Türkçe olarak paylaşmaya çalışıyorum. Hı hı. Şu an sadece Twitter ama fark ettiğim bir şey var. Seninle de paylaşmak istiyorum bu Tabii konuda. ki. Hani uluslararası platformlarda maalesef bilinen, tanınan Türk uluslararası hukukçu, avukat ya da akademisyen sayısı oldukça az. Maalesef Yani evet. dileğim o ki önümüzdeki yıllarda uluslararası hukukla ilgilenen ve ülkemizi bu alanda temsil eden daha çok insan olsun. Ve sen de biliyorsun uluslararası hukuk da oldukça politik ve diplomatik bir alan olduğu için dünyanın güç dengelerine göre sürekli değişen bir alan ve Türkiye bu platformda bir lider, bir etkili bir oyuncu olmak istiyorsa birden fazla birçok uluslararası hukukçu çıkarması gerekiyor. Ondan temennim o ki bu yayınla birlikte uluslararası hukuka ilgi duyan hukukçuların sayısı artsın. Evet, bizim de niyetimiz aslında biraz da onlara ilham olmak. Onlara bir şeylerin belki de yolunu yapabildiğimiz kadar göstermek. Çok teşekkür ederiz. Yani eminim ki yaptığın işlerle daha da parlamaya devam edeceksin. Yavaş yavaş kararlara geçmeden önce istersen divandan biraz bahsedelim. Yani bize Uluslararası Adalet Divanı'nı özet bir şekilde aktarabilir misin? Tabii. E, Söyleyecek belki üç şeyim var. Öncelikle Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organıdır Uluslararası Adalet Divanı. Dünya Mahkemesi olarak da biliniyor. 15 tane yargıcı var ve bu yargıçlar Birleşmiş Milletler Konseyi'nde seçiliyor. Tabii dünya kıtalarına göre bir kota var. Yani 15 yargıcın 15'i de Avrupa ülkelerinden çıkmıyor. Böyle olunca bir çeşitlilik var. Farklı görüşlerin bir araya geldiği bir ortam oluyor. İkinci olarak görevlerine bakalım. İki ana görevi var Uluslararası Adalet Mahkemesi'nin. Birincisi devletler arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek. Hı hı. İkincisi ise uluslararası hukuk alanında danışma görüşü vermek. Türkiye'ye baktığımızda bu 75 yıllık Uluslararası Adalet Divanı geçmişinde bir davada taraf olmuş. O da 1976 yılında Yunanistan'ın Ege Denizi kıta sahanlığı davasında Türkiye'ye karşı bir dava açılmış. Hı hı. Ama mahkeme yargı yetkisi bulmadığı için bu davada bir sonuç çıkmadı. Onu da söyleyelim. Sonuncu olarak biraz istatistiksel veriler vereyim. Ee, 2021 yılı Uluslararası Adalet Divanı'nın 75. yılı olacak. Bugüne kadar mahkemeye 177 dava gelmiş. 150'si dava olarak, 27'si de danışma görüşü olarak. Tabii gelen davaların devletler için çok büyük politik, ekonomik ve sosyal öneme sahip olduğunun altını çizmekte fayda var. Mesela şu anda mahkeme Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar hakkında karar verecek. Katar'a uygulanan yaptırımlar hakkında karar verecek ve geçmişte de birçok komşu ülkenin hem deniz hem toprak sınırının çizilmesinde rol oynadı. O yüzden aslında mahkeme dünya politikasının ve diplomasisinin en önde, her şeyin gözler önünde olduğu bir alan. Hı hı.
Çok güzel bir hani özet oldu. Umarım Uluslararası Adalet Divanı'nı tanımayanlar için de yeterli olmuştur. Şimdi bugün aslında 3 tane karardan bahsedeceğiz. Birisi danışma görüşü olacak. Hemen onların da isimlerinden ve tarihlerinden bahsetmek istiyorum. Evvela Chagos Takım Adaları'nın 1965'te Mauritius'tan ayrılmasının hukuki sonuçları, bunun hakkında verilen danışma görüşünden bahsedeceğiz. 21 Şubat 2019 tarihli. Daha sonrasında sözü Tutku'ya bırakacağım ve kendisi Jatav Hindistan-Pakistan kararıyla devam edecek 17 Temmuz 2019. Ve daha en sonunda da siz izleyicilerimizi sıkmamak için bugün sadece 3 kararla yetiniyoruz. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin uygulanması, Gambiya-Myanmar davasında verilen geçici önlem kararından bahsedecek. Onun da tarihi 23 Ocak 2020. Şimdi ben Tutku'ya sözü vermeden önce kısaca siz izleyicilerimize danışma görüşünden bahsetmek istiyorum. Chagos Takım Adaları davasıyla alakalı olarak. Önce kısaca tarihinden bahsedelim mevzunun. Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Mauritius ve ona dahil olan bu Chagos Takım Adaları 1814'ten beri aslında İngiliz hakimiyetindeydi. 1965 yılına gelindiğinde İngiltere işte dekolonizasyon sürecinin bir parçası olarak hakimiyeti altındaki Mauritius'tan Chagos Takım Adalarını ayırıp onu İngiliz Hint Okyanusu bölgesine dahil ettikten sonra yani bu adla bilinen yeni bir koloniye dahil etmek kaydıyla aslında bir Mauritius'tan çekilme kararı alıyor. Müzakereler sonucunda takım adaları İngiliz hakimiyetine bırakan Mauritius 68 yılında da bağımsızlığına kavuşuyor. İngiltere ise adaların kontrolünü aldıktan sonra yerel nüfusu adadan tahliye edip onları aslında şöyle takım adaların herhalde en büyük adası olan Diego Garcia'ya Birleşik Devletlere kiralayarak burada bir askeri üs kurulmasına da izin veriliyor. Bu bilinen askeri üs aslında Irak ve Afganistan meselelerinde de hani büyük bir role sahip, yani en azından bu şekilde biliniyor. 2010 yılına geldiğimizde İngiltere Hint yani daha doğrusu İngiliz Hint Okyanusu bölgesinde bir koruma alanı oluşturuyor. Bu alan aslında 640 bin kilometre kareden daha büyük ve dünyanın en önemli koruma alanlarından biri. Ve bu durum aynı zamanda Chagos Takım Adası yerlilerinin ve onların devam eden soylarının bölgeye yeniden yerleştirilmesini de tabii ki imkansız kılan bir durum. Bu nedenle Mauritius, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne ek 7. protokol uyarınca kurulan bir daimi tahkim mahkemesine başvuruyor ve bu yönde bir hakem kararı veriliyor. Sonuç olarak bu anlaşmazlık takım adaları üzerine hem Mauritius hem de İngiltere'nin egemenlik aslında hakkı iddiasından kaynaklanıyor. Burada şunu da belirtmeyi unuttum, hemen altını çiziyorum. Bu verilen hakem kararında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine uygun olmayarak bu koruma alanının oluşturulduğu yönünde bir kanaate varılıyor. Yani dediğimiz gibi egemenlik hakkından kaynaklı bir anlaşmazlık var ortada. Chagos Takım Adası yerlileri adadan çıkarılışlarının zorla gerçekleştirildiği ve adanın Hint Okyanusu bölgesine dahil, İngiliz Hint Okyanusu bölgesine dahil edilmesinde kendi rızaları bulunmaması nedeniyle yani kendi topraklarına geri dönmeyi aslında talep ediyorlar bir noktada. Gerek Mauritius gerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından gündeme getirilen bu Chagos'un Mauritius'tan ayrılmasının yasallığı sorununa ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2017 yılında 22 Haziran'da divana bir önerge sunuyor. Burada divandan Chagos'un Mauritius'tan ayrılmasının hukuki sonuçlarını ve bu durumun yasal olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılması talep ediliyor. Kurul aslında divandan 2 husus üzerine değerlendirme yapmasını istiyor. İlk soru şu şekilde: 1960, 1965, 1966 ve 67 yıllarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarında yansıtılan yükümlülüklerle dahil olmak üzere İngiltere'nin Mauritius'u Chagos Takım Adalarından ayrı tutmak kaydıyla uyguladığı dekolonizasyon süreci ve 68 yılında Mauritius'a bağımsızlık tanıması uluslararası hukuk açısından dikkate alındığında hukuka uygun bir şekilde tamamlanmış mıdır? Divanın ilk yanıtlaması gereken soru bu aslında.
Öncelikle divan kendisinden görüş bildirilmesi istenen konunun böyle egemenlik haklarından ziyade, ki genelde danışma görüşlerinde egemenlik hakkına pek değinmediğini biliyoruz divanın. Yani Tutku da yanlışsam beni düzeltsin. Dekolonizasyon sürecinin yasallığıyla ilgili olduğuna ve bu nedenle görüş bildireceğine karar veriyor divan. Divan cevap olarak self determinasyon, yani diğer adıyla kendi kaderine tayin ilkesi bağlamında inceleme yapmadan evvel soruya ilişkin olarak Mauritius'a egemenlik tanınan 68 senesinde bu ülkenin ilkin örf ve adet hukukuna dahil olup olmadığını, dolayısıyla danışma görüşü verilirken uygulanıp uygulanmayacağını incelemiş. Özellikle 1960 tarihli 1514'e 15 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının kabul edilmesinin devletlerin dekolonizasyon konusundaki uygulamasının pekiştirilmesine belirleyici bir anı temsil ettiğini ve özellikle 1945-65 yılları arasında 50'den fazla ülkenin bağımsızlıklarını ilan etmesi sebebiyle objektif öge olan devlet uygulaması ve sübjektif öge olan opinio juris şartlarının yerine gelerek self determinasyon ilkesinin örf ve adet hukuku kuralı haline geldiğini belirtmiş. Tüm bunun sonucunda da divan kendi kendini yönetmeyen bölge halklarının toprak bütünlüğüne, idare gücüne saygı duyulması gereken bir bütün olarak kendi bölgeleriyle ilgili kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanma hakkına sahip olduğunu aslında belirtiyor. Yani ilk soruya ilişkin olarak özetle cevap şu: Chagos takım adalarının yasa dışı olarak ayrılmasının ve İngiliz Hint Okyanusu bölgesi olarak bilinen yeni bir koloniye dahil edilmesinin sonucu olarak Mauritius'un dekolonizasyon süreci aslında 68'de bağımsızlık tanıdığında yasa olarak tamamlanmamış oluyor. Yani divan bu yönde bir görüş belirtiyor. İkinci soru da şu: Chagos'un, daha doğrusu İngiltere'nin Chagos takım adaları üzerinde devam eden idaresinden kaynaklanan Mauritius'un da özellikle Chagos kökenli vatandaşlarının Chagos'a yeniden yerleşmesi için bir program uygulayamaması da göz önüne alındığında oluşan bu durumun uluslararası hukuka etkisi nedir aslında? Uluslararası hukuka göre sonuçları nelerdir? Bu soruya divanın yanıtı şu şekilde: İngiltere'nin Chagos takım adaları üzerindeki hakimiyetini devam ettirmesinin uluslararası hukuk nezdinde duracağı sonuçlar üzerinde durduğunda mahkeme bu yönetimin, yani İngiltere'nin bu devam eden idaresinin bu devletin uluslararası sorumluluğunu gerektiren yanlış bir eylem olduğunu, İngiltere'nin Chagos'un yönetimini olabildiğince acil şekilde sona erdirmesi yükümlülüğü olduğunu belirtiyor ve İngiltere'nin, daha doğrusu tüm üye devletlerinde Mauritius'un dekolonizasyonunu yasal olarak tamamlamak için Birleşmiş Milletler'le işbirliği yapması gerektiğini belirtiyor. Ve ayrıca şunu da belirtelim: kendi kaderine tayin hakkına saygı duymanın bir erga omnes yükümlülük olması. Dolayısıyla da uluslararası hukuk açısından tüm devletlerin uymak ve gözetmekle yükümlü olduğu bir kural olması nedeniyle tüm devletlerin hani bu hususta bir sorumluluğu aslında olduğu mahkeme tarafından belirtilen noktalar arasında. Şunu da belirtmekte fayda var. Chagos takım adasına yeniden yerleştirilmesi gereken Chagos kökenli vatandaşların da tekrar genel kurulda ele alınması ve ilgili kişilerin insan haklarının korunmasına ilişkin bir konu olduğu da belirtilen noktalar arasında. Her ne kadar İngiltere takım adalarının ayrılışının iki ülkenin rızasına ve anlaşmasına bağlı olarak gerçekleştiğini ve bundan dolayı takım adaları üzerinde egemenlik hakkı olduğunu belirse de önemli olan aslında ada yerlerinin tahliye edilirken buna rıza gösterip göstermemesi. Nihayetinde tüm devletler için bağlayıcı hale gelen bir tahammül noktasında bir şeyden bahsediyoruz artık. Sonuç olarak İngiltere'nin Chagos takım adalarını kontrolünü bırakması gerektiği, adaların Mauritius'tan koparılışının yerlerin self determinasyon hakkını ihlal ettiği ve sonuç olarak Mauritius'un dekolonizasyon sürecinin yasal olarak tamamlanamadığına dair bir danışma görüşü veriyor mahkeme. Ve danışma görüşünde birçok zikredildiği üzere 1960 tarihli 15 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı self determinasyon ilkesinin bir teamül oluşunun başlangıcı da olabilir. En azından böyle bir kanaat oluştuğu yönde de yazılar okudum. Ben bu noktada Tutku'ya da görüşlerini sormak istiyorum. Yani evet, aslında bence asıl soru şu noktada: bunun İngiltere hükümeti üzerinde etkisinin ne olup olmayacağı. Sonuçta bir danışma görüşü
Ve geçmişte baktığımız zaman mesela 2004 yılında e, Filistin'deki duvar hakkında Uluslararası Adalet Divanı işgal altındaki Filistin topraklarında duvar yapımının hukuki sonuçları diye bir danışma bir görüşü verdi. İsrail'in bu sınırdaki duvarının uluslararası hukuka uyup uymadığı konusunda ve aslında net bir şekilde de mesela bu duvarın ve duvar rejiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi ve Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin bu durumda bazı eylemler alması gerektiğini belirtti. Ama 2014 yani ne kadar net olsa da bu 2004 yılından beri özellikle Filistin-İsrail arasındaki bu danışma görüşünün çok fazla etkisi olmadığını gösteriyor bize. Ondan Çagos durumunda ne olacak? İlerleyen günlerde göreceğiz bence. Evet, 2021 bakalım uluslararası hukuk açısından ne gelişmelere gebe. Şimdi JADAV kararına geçelim. Hindistan-Pakistan arasındaki bir meseleden kaynaklanan bir dava. 17 Temmuz 2019'da yanlış bilmiyorsam bir karar yayınlandı. Söz sende. Tamam. Aslında çok ilginç bir dava. Çünkü JADAV adını da Pakistan'da casusluk yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve askeri mahkemede ölüm cezasına çarpılan bir Hindistan vatandaşından alıyor. Onun adı da Kulbhushan Jadhav. Hı hı. Sahte pasaportla yakalanıyor Jadhav 2016 yılında. Ardından Pakistan Jadhav'ın Hindistan Milli İstihbarat Teşkilatı adına ajanlık yaptığını itiraf ettiği bir video yayınlanıyor. Tabii bu yanda bu noktada Hindistan Jadhav'a ulaşmak ve onunla görüşebilmek için Pakistan'dan konsolosluk erişimi istiyor. Ama Pakistan bunu reddediyor tek bir şartla diyor. O da Jadhav'ın suçlarına dair yani ajanlık, casusluk yaptığına dair kanıt verirseniz bize ve bizim bu noktada gerçekleşen davamızda işbirliği edindirirseniz bizimle ancak o zaman size konsolosluk erişimi verebileceğini söylüyor. Tabii bundan sonraki yıl Jadhav ölüm cezasına çarptırılıyor ve Hindistan'da hemen bunu durdurmak için Uluslararası Adalet Divanı'na Pakistan'a karşı bir dava açıyor. Aynı ay içinde Uluslararası Adalet Divanı önleyici önlem olarak Pakistan'a infazı durdurması kararı veriyor ama sadece ana karar çıkana kadar. Peki Hindistan yani bu davayı hangi uluslararası hukuk metnine dayanarak açıyor? Evet tabii. Yani devletlerin arasındaki her uyuşmazlık Uluslararası Adalet Divanı önünde çözümlenemiyor Özgeciğim. Zaten bir karara varmadan önce mahkeme ilk olarak yargı yetkisi var mı yok mu ona karar verir. Yani bunun da birden fazla yolu var. En sıklıkla karşılaştığımız durum iki ülkenin de taraf olduğu bir uluslararası anlaşmaya dayalı bir yükümlülüğün olması. Ve eğer bir tarafta bu uluslararası anlaşmadaki yükümlülüğün ihlalini iddia ediyorsa mahkemede önündeki duruma bakıyor ve diyor ki acaba bu anlaşma kapsamına girer mi girmez mi? Bu maddenin yorumlanmasına ya da uygulanması ile ilgili bir anlaşmazlık var mı? Buna bakıyor. Bu Jadhav davasında da Hindistan şunu iddia etti. 1963 yılı diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 36. maddesinin ihlali olduğunu söyledi. Tabii bu sözleşme de devletlerin başka bir ülkede bulunan konsolosluk çalışanlarıyla serbest bir şekilde iletişime girme hakkını garanti ediyor. Ve bazı diplomatik haklar da veriyor tabii. Hı hı. Mesela bir devletin konsolosluk çalışanı herhangi bir nedenden dolayı gözaltına alınırsa diğer devlet de hem diğer devlete bunu haber vermek zorunda hem de gözaltına alınan çalışanlara belli haklar vermek zorunda. Örneğin tutuklanan görevlinin yasam temsilinin düzenlenmesi, konsolosluk erişimi ya da bu konsolosluğun devletin tutukluyu ziyaret etmesi gibi hakları barındırıyor bu sözleşme. Hindistan'ın söylediği şey de evet Pakistan'ın yaptığı ve bize konsolosluk erişimi vermemesi bu sözleşmenin ihlalidir. Peki mahkeme bu uyuşmazlığı çözerken nasıl bir yaklaşımda bulunuyor? Yani neyi baz alıyor mahkeme? Şöyle 2 adımda bu uyuşmazlığı çözdü. İlk olarak şunu karar vermesi gerekiyordu. Bu 36. madde dediğimiz konsolosluk haklarını veren madde. Önümüzdeki uyuşmazlığa uygulanabilir mi? İkinci sorusuysa peki Pakistan'ın Jadhav'a karşı olan eylemleri ve hareketleri bu sözleşmenin ihlali sayılabilir mi?
Şimdi ilk soruya baktığımız zaman Pakistan'ın ilginç bir savunması var aslında. Diyor ki bizde Viyana Sözleşmesi casusluk vakalarını kapsamaz. Ne zamanki bir görevli casusluk ya da terörizm hareketlerinin içine giriyorsa bu Viyana Sözleşmesi'nin garanti ettiği haklar o kişiye uygulanmaz. Ama bunun yerine tabii Pakistan başka alternatifler sunuyor bize. Ama kısaca geçmek gerekirse mahkeme Pakistan'ın bu iddiasını reddetti. Reddediyor. Neden? Neden? Şuna bakıyor. Sözleşmenin amacına baktığımız zaman e, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini kolaylaştırma amacı taşıyor. Ve aslında casusluktan da açık bir şekilde bahsetmiyor sözleşme. Yani bir maddesi bu haklar casusluk durumunda ya da terörizm durumunda uygulanmaz diye bir ibaresi yok. Buna da baktıkta zaman şöyle bir mantıksal analiz de yapıyor aslında mahkeme. Diyor ki eğer biz casusluk iddialarını kapsamın dışına alırsak ülkeler bunu kullanıp hakları çok rahat bir şekilde göz ardı edebilir. Hatta baltalayabilir. Bu da sözleşmenin aslında etkili olmamasını sağlar. Biz de bunu istemeyiz diyor. Bu şekilde de ilk konuda evet deniliyor ki bu Hindistan'ın getirdiği iddia önümüzdeki durum Viyana Sözleşmesi'nin 36. maddesiyle ilgili. İkinci soruya geldiğimiz zaman peki bu eylemler sözleşme ihlaline sebebiyet verdi mi? Evet, kısacası evet diyor mahkeme ve 3 tane ana ihlal buluyor. Birincisi Pakistan'ın Cadava hiçbir şekilde haklarını bildirmemesi tutuklandığı zaman. İkinci olarak tutuklandığı anda Hindistan'a haber vermemesi ve üçüncü olarak Hindistan'a Cadav'ı ziyaret etme, görüşme ve yazışma hakkını kısıtlaması ve yasal temsil ayarlaması konusunda konsolosluk erişimi sağlayamaması. Hmm. Peki ihlal bulunmasına ama mahkeme Pakistan'ın ne yapmasına karar verdi? Yani bu da çok güzel bir soru çünkü bu noktada işler daha ilginç bir hale geliyor. Çünkü her iki taraf da aslında davayı kazandığını düşünüyor. Şöyle ki ihlal bulundu ama Hindistan mahkemenin Cadav'ın infazını durdurmasını ve davanın düşmesini karar vermesini istemişti. Ama mahkeme sadece Cadav'ın mahkumiyetinin ve cezası konusunda Pakistan'ın kendi seçtiği bir yolla etkili bir şekilde bu kararı gözden geçirmesine kararını aldı. Yani tabii konsolosluk erişimi verilecek ama hiçbir şekilde Cadav'ın tutukluluğu devam edecek mi, etmeyecek mi? İnfazı gerçekleştirilecek mi? Bunun hakkında bir garantisi yok. Çok enteresan bir dava gerçekten. Yani e, şimdi aslında bir başka enteresan davaya daha geçiyoruz. Coğrafi olarak enteresan. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması ilişkin sözleşmenin uygulanması başlıklı Gambiya-Myanmar arasındaki anlaşmazlık. Bu husus tabii geçici önlem kararı verildi 23 Ocak 2020'de. Arka planını senden dinleyelim. Zaten haberlerde de çok gördük. Rohingya yani Arakanlı Müslümanlar olarak çevirdim ben bunu. Hı hı. Bu Arakan bölgesinde Myanmar'ın 2012'den beri Budistler ve Müslümanlar arasında büyük çatışmalar yaşandı. Bu olaylarda çoğu Müslüman katledildi, evler, iş yerleri ateşe verildi. 2017'de ise kitlesel şiddet eylemleri başladı, çok üzücü bir şekilde. Birleşmiş Milletler'e göre Ağustos 2017'den sonra bu baskı ve zulümden kaçıp sınır ülke olan komşu ülke yani Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. İnanılmaz bir Belki rakam. görmüşsündür. Uluslararası İzleme Örgütü özellikle, pardon İnsan Hakları İzleme Örgütü uydu görüntüleriyle bu alanda olan sonucu aslında bize gösterdi ve yüzlerce köyün de yok olduğunu kanıtladı. Ve bu noktada Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri bu Arakan Müslümanlara yönelik olan şiddeti de etnik temizleme ya da soykırım olarak algılanıyor. İşte tam bu noktada Gambiya aslında bir Batı Afrika ülkesi. İslam İşbirliği Teşkilatı adına Arakanlı Müslümanlara yapılan muameleyi sebebiyet vererek Uluslararası Adalet Divanı'na bir başvuru yaptı. Ve
mahkeme nihai kararını vermeden de gerekli tedbirlerin alınması için de bir önleyici karar verilmesini talep etti. Yani bu asıl karar da Myanmar'ın soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmeyi ihlal edip etmediği yönünde olacak. Peki mahkeme ne dedi açıkçası? Hı hı. Yani önleyici karar verildi. Uluslararası Adalet Divanı bunu verirken şuna baktı. Acaba Arakanlı Müslümanlar gerçek ve acil tehdit altındalar mı? Ve zaten kanıtlar açıktı bu konuda. Evet, acil ve tehdit altındalar. Ve bu noktada Myanmar'ın özellikle uluslararası hukuk altındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Üç ana başlık altında yine toplayabiliriz. Birincisi, Arakanlı Müslümanların herhangi bir ordu ya da silahlı grup tarafından, yani sadece Myanmar hükümeti değil de Myanmar hükümetinin kontrolü olabileceği silahlı gruplar tarafından da öldürülmesini ve zarar görmesini engellemesi gerektiğini söyledi. Bu kişilerin kasıtlı olarak yaptığı fiziksel yıkımın önlenmesi gerektiğini söyledi. Ve hatta Arakanlı Müslümanların doğumlarını önlemeye yönelik tedbirler vardı bu bölgede ve bunun da kaldırılması gerektiğini söyledi. Yani aynı zamanda bu da yine çok tartışıldı. Myanmar hükümeti şu anda hem Uluslararası Adalet Divanı'nda bir dava var ama aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir dava var. Yani uluslararası insanlık dışı suçlar olarak. Bu noktada da Myanmar hükümeti bu soykırım delillerini yok etme yönüne gitmesini önlemek için mahkemede aynı zamanda bunun yapılmaması gerektiğini hükmetti. Ve son olarak bunların sağlanması için de düzenli olarak Myanmar'ın yaptıklarını raporlaması gerekecek mahkemeye. Peki şimdi iki ülke arasında net bir uyuşmazlık olmamasına rağmen nasıl oldu da mahkeme bu davada bir karar verdi? Yani yetkiyi buldu kendinde? Aslında çok güzel bir soru. Çünkü Gambiya İslam İşbirliği Teşkilatı adına Arakan Müslümanlara yapılan müdahale nedeniyle başvurdu dedik. Tabii Gambiya Batı Afrika ülkesi. Myanmar Uzak Asya ülkesi. Aslında Myanmar da bu duruma işaret ederek dedi ki bu yapılan muameleden aslında Gambiya özel olarak etkilenmedi. Çünkü uluslararası hukuktaki olan bir prensip de bir durum varsa, bir uyuşmazlık varsa acaba taraflar bunun özel olarak etkilenir mi değil, etkilenmez mi? Hani standing olarak geçiyor. Anladım. Ama mahkeme senin de daha önce söylediğin Chagos sırasında bir hukuk prensibini kullandı. Erga omnes partes, Latince bir kelime. Aslında bu yükümlülükler soykırım gibi çok ağır suçları önleme amacıyla yapılan uluslararası anlaşmalarda aslında tüm devletlerin ortak bir menfaati olduğunu söyler. Yani o da böyle insanlık dışı suçların önlenmesi tabii. Ve bu söz konusu yükümlülüklerin herhangi bir taraf devletin herhangi bir başka bir taraf devlete borçlu olduğu anlamına gelir. Yani baktığımız zaman bu ana sözleşmenin hem Gambiya bir kısmı bir tarafı hem Myanmar bir tarafı ve olan olaylardan dolayı Gambiya'nın da ortak menfaati var aslında. Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara bu muameleyi etmemesinin. Mahkeme de aslında bunu bu şekilde buldu. Yani erga omnes partes kullanılarak bu yargı etkisini tanımış oldu. Bakalım enteresan olacak gerçekten. Davanın ilerleyen süreçlerinde bizi neler bekliyor? Umarım diğer kararları da beraberce değerlendiririz, fırsat buluruz. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına da sana çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir şekilde beraberce 3 kararı değerlendirmiş olduk. Videonun da çok uzamaması ve seyircilerimizin sıkılmaması adına gelecek videoya kalan 3 kararı bırakıyoruz. Bunları da kısaca tekrar edeyim. Gelecek videoda neleri konuşacağımızı siz de bilin. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 84. maddesi uyarınca Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi'nin yargı yetkisine ilişkin temyiz kararı 14 Temmuz 2020. Ülkeleri biraz uzun ama söylüyorum. Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bir taraf ve Katar bir taraf olmak üzere aynı zamanda
gerçekten yıllardır konuşulan, uluslararası ve bağışıklık noktasında çok önemli bir yeri olan bağışıklık ve ceza takibatı davası Ekvator Ginesi Fransa arasında 11 Aralık'ta verilen karar ve son olarak da 3 Ekim 1899 tahkim kararı başlıklı Guyana Venezuela arasındaki anlaşmazlığa ilişkin mahkemenin yargı yetkisi hakkında verdiği karar 18 Aralık 2020 tarihli. Bunları umarım gelecek videoda bulacaksınız. Eğer siz seyircilerimizin Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri yapılar hakkında merak ettiği sorular varsa lütfen yorumlara bırakın. Ayrıca Yüzkentiyum'un Twitter hesabına ve Tutku'nun şahsi Twitter hesabına aşağıdan açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Her türlü yorumunuzu ve sorunuzu oradan da bizlerle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tutku, konuk olduğun için de ben sana çok teşekkür ediyorum. Hemen.